Herkese merhabalar. Bu videoda League of Legends şampiyonu Yasuo'nun kılıcını yapıyorum. Köyünde kendini talihsiz bir olay içinde bulan ve kaçmak zorunda kalan Yasuo, Efsaneler Ligi'ne geldiğinde birçok kişinin sevgisini kazanırken bir o kadarını da illallah ettirdi. Aslında iki sonuç içinde tek neden şampiyonun fazla güçlü, LoL tabiriyle OP olması. Oyunun erken safhalarında sadece bir saldırı hızı eşyası tamamlayarak yüksek hasarlar vermesi, oynayabilenler tarafından keyif verici olsa da karşısındakiler için sinir krizi geçirme sebebi. Uzak doğulu kılıç ustalarına olan ilgi de şampiyonun sevilmesinde ayrı bir etken olarak görülebilir. Şimdi Yasuo'nun tek yoldaşı olan kılıcını nasıl yaptığımı izleyelim. Öncelikle kılıcın farklı görsellerde farklı şekilde resmedildiğini belirteyim. Mesela bu görselde kılıç abartılı eğimli. Bu görselde kabza düz değil ve farklı şekilde sarılmış. Bu görselde şekli oyundakine benziyor fakat ufak farklılıkları var. Yaptığım şey şu, sarım şeklini buradakine benzetmeye çalıştım ve genel şeklini de oyundan aldım. Çizim programında kılıcı çizdim. Denemek isterseniz videonun altındaki linkten ücretsiz olarak indirip çıkartabilirsiniz. Keresteden yaklaşık 125 santimlik bir parça kestim ve iki yüzünü de tıraşlayıp zımparaladım. Hazırladığım çizimleri çıkarttım. Sayfalardaki fazlalık kısımları kestim ve birbirine yapıştırdım. Tahtadan tasarruf etmek için çizimi kenara hizaladım. Karbon kağıtıyla tahtanın üzerine aktardım. Dekupaj testereyle şekli kestim. Kılıcın tasarımı gereği baş ve siper kısımları daha kalın olmalı. Dolayısıyla o kısımlara yapıştırmak için ikişer ekstra parça hazırlayıp kestim. Kesici kısmın altını ve üstünü zımparalayarak düzelttim. Burada tatlı bir sürprizle karşılaştım. Bu budak parçası yerinden çıkıp düştü. Hızlı yapıştırıcı yardımıyla yerine yapıştırdım. Zımpara uyguladım ve düzleştirdim. Kılıcın tersindeki eğim hizasını bulmak için yine çizimi kullandım. Buradan belli olmuyor ama arkada kalan çizginin üzerinden geçiyorum. Kılıcın altına tam ortadan birer nokta koydum ve birleştirdim. Böylece keskin kısmı belirlemiş oldum. Bu çizgiyle yanlara çizdiğim çizgileri zımparalayarak birleştirdim. Bu plaka meyve kasasından. Kabzayı kalınlaştırmak için kullandım. Sınırları belirledim ve kestim. Kabzaya tutkal uyguladım ve güzelce yaydım. İlgili parçaları yerleştirip kıstırdım. Aynı uygulamayı daha önce kestiğim baş parçaları için yaptım. Sıkıştırma şansınızın olduğu durumlarda kesinlikle tutkal kullanın. Daha önce hiç ayrı olmamışlar gibi birleştiriyor. Kabzanın kenarlarını grahır makinesiyle yumuşattım.
Sonradan yapıştırdığım yerler normal olarak girintili çıkıntılı oldu. Zımpara ile yapabildiğim kadar düzelttim. Gerisini macuna bıraktım. Çizimin siper kısmını kesip karbon kağıtı yardımıyla tahtaya aktardım. Yuvarlak kısımlar Japonya'nın bulutlarını temsil ediyor. Solda kalan bulutun olduğu kısmı oydum. Bunun için farklı yöntemler kullandım. Daha pratik bir yöntem bulursanız kullanmaktan çekinmeyin. Sağdaki bulutun iç hatlarını oydum. Siperin etrafına eğim verdim ve soldaki bulutun iç hatlarını oydum. Tüm bu işlemleri her iki taraf için de yaptım. Siperin ve başın kılıcın arkasına doğru uzayan kısımlarına eğim vererek sivrileştirdim. Kesici kısmın yüzeyindeki girintileri kaybetmek için zımpara uyguladım. Siper için yaptığım eğim ve detay verme işlemini baş için de yaptım. Sıra macun işlemine geldi. Tüm hataları, boşlukları, hizalı olmayan yerleri macunla tamamladım. Önce sürdüm, sonra parmağımla yaydım. Tek seferde kapatamadığınız yerleri 15-20 dakika arayla ekstra kat atacak şekilde tamamlayabilirsiniz. Genel zımpara attıktan sonra ince tanecikli zımpara uygulayarak kılıcı boya işlemini hazırladım. Kılıcı tozdan arındırdım. Kabzayı doğal rengiyle bırakacağız. Dolayısıyla maskeleme bantıyla kapatmam gerekti. Tüm yüzeye 2 kat astar atıp ıslak zımparalayarak yüzeydeki pütürleri aldım. Ekru ve siyah renklerini istediğim oranda karıştırdım ve su ile incelttim. Boyanmasını istemediğim bölgeleri dikkatlice kapatarak birkaç kat boya uyguladım.
Zemin boyası kuruduktan sonra detay vermeye başladım. Detaylar için kömür rengi bir karışım ayarladım ve fırça ile uyguladım. Taşırma ihtimalinize karşı bir miktar zemin rengi ayırmayı unutmayın. Kesici kısım dışında kalan yerleri kapattım. Bu kısım için Android videosunda olduğu gibi metalik inci ve metalik gümüş renkleriyle karışım oluşturdum ve birkaç kat uyguladım. İki kat parlak vernik uyguladım. Kabzadaki örgü kısmı ayakkabı bağcı ile hallettim. Örgüyle uğraşmak yerine yapıştırıcı kullandım. Ortaya fena olmayan bir sonuç çıktı. Yasuo'nun kılıcı hazır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki projeler için fikir vermek istiyorsanız lütfen yorum paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.